Huawei firmasının araba üretiminde işbirliği içerisinde bulunduğu 3 firma var. Stelato markasının arka tarafına geçiyorum. Bu arabanın arkası dehşet bir şey. Gerçekten çok farklı bir iç tasarımına sahip. Özellikle arka koltuklar. Güzel bir iç tasarımına sahip. Gerçekten çok güzel bir iç tasarımına sahip. Merhaba dostlar, yine Çin Şanghay'dan yeni bir video ile karşınızdayım. Artık geçen videoyu izleyen dostlar buranın neresi olduğunu biliyordur. En azından aşinadır. Yine Şanghay merkezi olan Doğu Nanjing Caddesi'ndeyiz. Buraya gelme sebebimiz yine Huawei Store. Böyle göstereyim. Doğu Nanjing Caddesi'nin de gece manzarasını da bu şekilde göstereyim dostlar size. Pazar günü olduğu için ve turistlerin Şanghay'ı hafta sonları çok ziyaret ettiği için oldukça kalabalık bugün. Geçen videoda Huawei Store'a gelme sebebim dostlar, yeni tanıtılan Huawei telefonu Huawei Mate X-T modeliydi. Ve videoyu çok beğendiniz. Çok teşekkür ederim. Olumlu yorumlar gerçekten beni çok olumlu yönde çok etkiledi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi Huawei Store'a gelme sebebimiz Huawei araçları. Huawei'nin piyasaya tanıttığı yeni elektrikli araçları. Çok uzatmayayım girişi. Hadi içeri geçelim. Videoda burada başlasın. İyi seyirler. Son zamanlarda Çin teknoloji firmaları her alanda gövde gösterisi yapmakta. Özellikle elektrikli araç piyasasında. Bu firmalardan birisi de Huawei firması. Huawei firması Xiaomi'den farklı olarak tek başına araba geliştirmiyor ama Çin'de araba piyasasında söz sahibi olan firmalarla işbirliği içerisine girerek önemli işler yapıyor. Zaten görüyorsunuz birkaç araba modeli bulunuyor. Onları teker teker dilimin döndüğünce size anlatmış olacağım. Dostlar, videoya geçmeden önce şu bilgiyi size aktarayım. Ben teknoloji uzmanı değilim. Bu kanalda teknoloji kanalı değil. Bu videoları çekme sebebim Çin'de cereyan eden olayları dilimin döndüğü kadar sizin bilginize sunmak. Lütfen videoyu izlerken ve videoyu yorum yazarken o doğrultuda videoya yorum yazarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu çekme sebebim 10 Eylül'de piyasaya tanıtılmış olan arkada gördüğünüz bu yakışıklı Luxeed R7 modeli. Dostlar, Luxeed markası Huawei firmasının Chery firmasıyla birlikte geliştirdiği, birlikte tasarladığı ve piyasaya sunduğu markalardan bir tanesi. Özellikle son aylarda oldukça tutulan markalardan bir tanesi diyebilirim. Hemen hemen her gün bu markayla karşılaşıyorum. Şu anda Çin'de 250-300 belki de daha fazla elektrikli araç markası var. Bunlardan birçoğu %90'ı belki de %95'i 5 yıl 10 yıl sonra belki de mevcut olmayacak ama eminim ki 5-10 yıl sonra ayakta kalan markalardan birkaçı da Huawei'in işbirliği içerisinde bulunduğu markalar olacaktır. Şimdi arabanın tanıtımına geçelim. Arabanın tasarımına baktığımız zaman biraz Tesla'yı andırmıyor değil. Özellikle yandan baktığımız zaman bu şekilde. İki farklı batarya seçeneğiyle geliyor. 82 kWh saatlik batarya ve 100 kWh saatlik batarya seçenekleri mevcut. Aynı zamanda arabada bulunan iki motor seçeneği mevcut ki bunlar 288 at gücüne sahip olan 215 kW'lık motorlar ve 489 beygirlik 365 kW'lık diğer bir seçenek. Bunu bu şekilde açıyoruz. Buradan herhalde oldukça geniş bir bagajı var. Arabanın yüksekliğini ayarlamak için böyle bir düğme de mevcut. Araba çalışır vaziyette olmadığı için herhalde bu özelliği şu anda çalışır vaziyette değil. Ön tarafta da ortada böyle bir kocaman ekran bulunuyor. Hız göstergesi de yine arka tarafta bulunuyor. Ve Huawei araçlarında dikkat ettiğim tek şey var arkadaşlar. Arabanın iç tasarımı katmanlı şekilde oluşturulmuş. Gördüğünüz bu beyaz kısım ve arka tarafta yine siyah deriden oluşan başka bir kısım. Araba direksiyonu yine oval şekilde. Ya bu araba oldukça minimalist bir araba. Gerçekten minimal bir tasarım kullanılmış arabada. Ve bu arabada gördüğünüz gibi dostlar bir buzdolabı da mevcut. Arabanın kapısına yerleştirilen tüm özellikler, düğmeler dokunmatik. Bu şekilde dokunarak sıcaklığı ayarlayabilirsiniz, koltuğu ayarlayabilirsiniz arkaya öne doğru. Buraya yine tahta desen eklenmiş, Stelato modelinde olduğu gibi. Arabanın iç tasarımı da bu şekilde beyaz deriler kullanılmış. Ve arabanın iç rengi beyaz olduğu için böyle insana böyle mutluluk veriyor. Ve içerisi oldukça geniş gözüküyor. Koltuklara da böyle Huawei tabletleri de yerleştirilebiliyor buralara. İsteğiniz doğrultusunda da buraya bir Huawei Pad de ekleyebilirsiniz. Cam tavan. Ekranı nasıl çevireceğimi bilmiyorum şu anda. Deniyorken de kırmayalım ekranı burada.
R7 modelinin 3 farklı seçeneği mevcut. Bunlar Pro, Max ve Ultra seçenekleri. Şimdi Pro modeli 268.000 yuan'e satılıyor. Yani 37.600 dolar ve sürüş mesafesi yaklaşık olarak 667 kilometre. Bir de Max modelinin fiyatı 308.000 yuan yani 43.300 dolar ve sürüş mesafesi 802 kilometre. Ultra modeli de 348.000 yuan yani 48.900 dolar yani 49.000 dolar da diyebiliriz. Güçlü motorlara sahip olduğu için de sürüş mesafesi diğer modele göre daha düşük yani 736 kilometre. 7 modelinin ön siparişlerine başlandı Çin'de. 2000 RMB yani 10.000 TL ödeyerek arabayı sipariş edebilirsiniz. 2000 ödeyerek aslında 25.000 TL'lik bir indirimde kazanmış oluyorsunuz. Yani ön sipariş verirseniz 5.000 RMB fiyattan düşüyorlar. Huawei markasının Çin'in en köklü, en eski araba firmalarından biri olan BAIC yani Pekin Otomotiv firmasıyla ortak geliştirdiği markalardan birisi de Delato S9 modeli. Arkadaşlar bu araç Mercedes'in S-Class, BMW'nun 7 serisi ve Audi A8 serilerine rakip olabilecek elektrikli araç. Yani elektrikli premium araç modellerinden bir tanesi. Araçta yok. Dış tasarımı idare eder ama bu arabanın iç tasarımı gerçekten şimdiye kadar gördüğüm en iyi iç tasarımlardan birine sahip olan araba markalarından bir tanesi diyebilirim dostlar. İçerisi muazzam. İçeride buzdolabından tutun koltuk masajına kadar her şey mevcut. Bir de arabada biliyor musunuz ne mevcut? Şimdi söylemeyeceğim. İçeri geçtikten sonra içeride göstereyim size. Dostlar araba 5 metre 16 santimetre uzunluğa sahip ve 2 metre genişliğe sahip. İki modeli bulunuyor. S9 Max ve S9 Ultra modelleri. S9 Ultra modeli daha donanımlı diyelim. S9 Max modeli full batarya ile 816 kilometre yol kat edebiliyorken Ultra modeli 720 kilometre yol kat ediyor. Aynı zamanda arabada sürüş destek sistemi de mevcut. S9 Max modeli için belirlenen fiyat 400.000 RMB. Yani 5 ile çarpacak olursak 2 milyon TL. Ultra modeli için belirlenen fiyatsa 450.000 RMB. Yani 2.3 milyon TL civarında. Arabada Omnidirectional Collision sistemi mevcut. Yani çok yönlü çarpışma önleme sistemi. Zaten görüyorsunuz burada radar mevcut. Aynı şekilde arabanın yan taraflarında ve ön tarafında olacak şekilde bir tane kamera da mevcut. Yani bu kameralar ve radar sistemi aracılığıyla arabanın etrafında cereyan eden olayları gözlemleme ve denetleme sistemi diyebiliriz. Huawei işbirliği yaparak geliştirdiği arabaların hepsinde HarmonyOS işletim sistemi mevcut. Zaten burada görüyorsunuz HIMA yani Harmony Intelligent Mobility Alliance işletim sistemi mevcut. Yani bu arabada kullanılan tüm akıl, yapay zeka sistemleri tamamen Huawei firmasına ait. Kapılarda üst çerçeve bulunmuyor. Tamamen çerçevesiz kapı sistemine sahip. İç tasarımına baktığınız zaman gerçekten premium araç olduğunu görebiliyorsunuz. Yine oval direksiyon kullanılmış. Hız ölçeğini de bu şekilde buraya yerleştirmişler. Arada mesafe olduğu için çok rahatlıkla görüş mesafesi bulunuyor. Ortada böyle bir ekran mevcut. Hız göstergesi dokunmatik değil ama burada ortaya yerleştirilen ekran tamamen dokunmatik. Dokunarak kontrol edebilirsiniz. Arabanın etrafından dikkat ediyorsanız mesela insanlar geçiyor ve burada insanların silüetini görebiliyorsunuz. Arabanın bu kısmı iki katlı, iki kademeden oluşuyor. İlk kademe bu şekilde açık kahverengi kullanılmış, tam deri. Yukarıda da siyah deri kullanılarak böyle bir alan oluşturulmuş. Gerçekten güzel duruyor. Arabaya güzel bir renk katan özelliklerinden birisi de buraya yerleştirilen LED ışıklar. Böyle tahta desenleri kullanılmış. Çok güzel duruyor. Huawei Sound hoparlörleri kullanılmış. Şimdi dostlar yine bu düğmeye dokunuyorsunuz ve bu şekilde açabiliyorsunuz kapıyı. Arabanın ortasındaysa böyle tahta desenli bir tasarım kullanılmış. Bu şekilde bir alan mevcut. Telefonunuzu da burada şarj edebilirsiniz. Bir de ortada böyle bir eşyalarınızı koyabileceğiniz bir alanda mevcut. Dikiz aynası da yine kamerayla teçhiz edilmiş. Yani arkada yerleştirilen kamera aracılığıyla görmüş oluyorsunuz arka tarafı. Burada bir gözlüğümüz için bir alan da koymuşlar. Dolayısıyla arabanın ön koltuğu Zero Gravity koltuk olarak geçiyor. Yani uzay araçlarında kullanılan teknoloji kullanılmış bu aracın ön koltuğunda da. Yani yüksek hızda elektrikli araç olduğu için o hızlı ivmelerde sürücüyü rahat ettirmek için özel teknolojiyle yapılmış Zero Gravity koltuk olarak geçiyor bu koltuk. Ve arka koltuğunu da yatak olarak da kullanabilirsiniz. Bu şekilde açılıyor her taraf.
Hem masaj koltuğu oluyor hem de rahat rahat yatabileceğiniz bir alana dönüşüyor. Ayağınızı da bu şekilde uzatabilirsiniz buraya. Tavan hissesinde de 2 tane sunroof mevcut. Önde bulunan sunroof, bir de arka tarafta bulunan sunroof mevcut ama şu anda göremiyorsunuz. Sebebi de biliyor musunuz? Bu arkada bulunan sinevizyon perdesi dostlar. Bu arabada sinema mevcut. Hem sinevizyon ve sinevizyon perdesi mevcut. Arka taraf eminim ki sizi daha çok heyecanlandıracaktır. Şimdi arka tarafa geçip arka tarafı çekelim. Gördüğünüz gibi artık Huawei Store kapandı. Maalesef tüm arabaları hızlı bir şekilde inceleyemedim. Zamanım yetişmedi. Bir sonraki gün gelip yine de bu videonun arkasına ekleyecek şekilde başka gün çekeceğim videonun devamını. Devam edeceğiz. Stelato markasının arka tarafına geçiyorum. Bu arabanın arkası dehşet bir şey. Gerçekten çok farklı bir iç tasarımına sahip. Özellikle arka koltuklar. Böyle monitör yerleştirmişler. Tamamen kontrol paneli olarak kullanabilirsiniz. Aynı anda medya ekranı olarak da kullanabilirsiniz. Bir şeyler varsa buradan izleyebilirsiniz. 小易 打开后面的屏幕. Böyle bir sinevizyon perdesi açılıyor arkada. Yani bu arabayı sinema olarak da kullanabilirsiniz. 小易能不能帮我打开一个电影？好的，需要播放第几个呢？都可以的。 Arkada oturduk böyle sanki sinemadaymışız gibi rahat bir şekilde. Koltuklar da o kadar rahat ki. Bir de masaj özelliğini açtınız mı? Öf, yani çok güzel. Sinevizyon da gördüğünüz gibi tam burada konumlandırılmış. Ya ben şey düşünmüştüm açıkçası. Hani ekran büyük olmaz mı? Çünkü çok yakın oturuyorsunuz ekrana. Ama gerçekten orantı olarak yani yakınlık olarak hiç rahatsız edecek konumda değil. Çok rahat hissediyorsunuz kendinizi. Ve rahatlıkla sanki böyle sinemadaymış gibi. Yani sinema rahatlığında film izleyebilirsiniz burada. Hem buradan izleyebilirsiniz ne izleyecekseniz. Hem de böyle bir televizyon perdesi de mevcut. İstediğiniz filmi de şu şekilde buradan izleyebiliyorsunuz. Şu anda bir film açık. Ekran olarak da kullanabilirsiniz. Mesela burada başka bir şey izliyoruz şu anda. Bir maç izliyoruz ve burada da farklı bir görüntü açılmış. İki ekranda aynı anda kullanabilirsiniz. Mesela yan koltukta oturan başka bir şey izlemek istiyorsa siz de buradan maç izleyebilirsiniz. Yani bu açık halde. Böyle bir rahat yastıklar da mevcut arabada. Küçük eşyalarınızı da buraya yerleştirebilirsiniz. Çok derin değil. Neredeyse 6-7-5 santimetre kalınlığında bir alan. Vanın sunroofu bu şekilde kapanıyor. Arkaya böyle bir buzdolabı da konumlandırmışlar, yerleştirmişler. Böyle göstereyim size. Böyle açılıp kapanan bir buzdolabı. Fiyatı dostlar 400 binden başlıyor 450 bine kadar devam ediyor. Dediğim gibi 4,5 ile çarpın ya da 5 ile çarpın fark etmez. 2,5 milyon TL civarında bir yani 2 milyon 300 bin TL civarında bir araba. Tamamen elektrikli bir araç. Sürüş mesafesi de 700 kilometre. Huawei firmasının Bike ile yani Pekin Otomotiv ile birlikte geliştirdiği markalardan bir tanesi olan Stelato markası. Kapılar çerçevesiz. Luxeed markasında da aynıydı. Niyeyse Aito, Luxeed ve Stelato Huawei'nin geliştirdiği arabaların hepsinde araba kapıları çerçevesiz. Arabanın kapı tasarımı da bu şekilde sade bir tasarıma sahip ama aynı zamanda böyle ahşap tasarımda olduğu için çok lüks duruyor araba. Buraya bastığınız zaman araba böyle açılıyor. Böyle bir ışık da yerleştirmişler arabaya. Dostlar bu arabayı gerçekten çok sevdim. Yani şimdiye kadar gördüğüm en iyi iç tasarıma sahip olan arabalardan bir tanesi. Muhtemelen bu Cinevizyon da beni etkilemiştir. Stelato S9 modelinde Advanced Driving System mevcut. Yani sürüş esnasında size yardımcı olan bir sistem. Aynı zamanda arabada iki motor seçeneği mevcut. Tek motorlu ve çift motorlu olacak şekilde araba iki seçenekle geliyor. Tek motorlu araçlarda 304 beygirlik, yine 212 kW güce sahip olan bir tek motor. Motorlu seçenekte ise 227 kW'lık motorla birlikte yine 158 kW'lık ve 212 beygirlik güce sahip olan ikinci bir motor da mevcut. Toplam ağırlığı 2366 kilo, 0-100 performansı 3.9 saniyede. Dediğim gibi dostlar bu arabalar Mercedes S-Class, BMW 7 serisine rakip olabilecek düzeyde araçlar ve 0-100 performansı 3.9 saniye bence iyi bir gösterici. Gördüğünüz marka Luxeed S7 modeli.
arabaları zarif ve şık. Bu harika topraklarda sergilenir bir bakış. Güçlü motorlar, sessiz sürüşler. Yenilik burada yaşar, hayatı süsler. Tekerler döner, yeni yollarda, Şangay'ın salonlarında. Dostlar bu marka Luxeed S7 markası. Salonda bu şekilde. Oldukça güzel bir iç tasarımına sahip. Gerçekten çok güzel bir iç tasarımına sahip. Fiyatı da 250.000 yuan ve 350.000 yuan. İki fiyat seçeneğiyle geliyor. Bir salonunu göstereyim size. Burada kullanılan işletim sistemi HiMa işletim sistemi. Yani akıllı bir araba. Yapay zeka ile çalışabilen bir araba. Xiaoyi 打开按摩功能。座椅按摩已经打开了。小一，说打开音乐，收到。关闭音乐。Direkt sesinizi takip ediyor. Ben yabancı olmama rağmen benim aksanımı bile algılayabiliyor. Arabada çok güzel bir koltuk rengi kullanılmış. Böyle kiraz rengi. İç tasarımı da bu şekilde gördüğünüz gibi. Arabanın kapı tasarımı da bu şekilde. Buraya tıklayarak böyle açabiliyorsunuz. Dostlar bu da Aito M7 modeli. HiMa işletim sistemi kullanılan markalardan bir tanesi. Bunların hepsi Huawei ile işbirliği yapan markalar. Huawei araçlarda diyebilirsiniz bunlara. İç tasarımına bakın dostlar. Yani bilmiyorum niye ama böyle hepsine bindiğimde farklı bir özel hissediyorum kendimi. Böyle lüks hissettiriyor araç kendisini. Böyle bir renk kullanılmış, turuncu renk. Dokunduğunuz zaman çok gerçekten güzel hissettiriyor. Masaj özelliği açık. Bu şekilde. Yani seçenekleri de bu şekilde kamerada yerleştirilebiliyor arka koltuklara. Arkada gördüğünüz bu Aito M7 modelinin fiyatı 250.000'den başlıyor, 330.000'e kadar devam ediyor. Plug-in hibrit bir araç. Hem benzinli hem de şarj edilebilir bataryası mevcut. Sürüş mesafesi ise 1300 km civarında değişiyor. Plug-in batarya olduğu için sürüş mesafesi biraz daha yüksek olabiliyor. Huawei firmasının araba üretiminde işbirliği içerisinde bulunduğu 3 firma var. Luxeed firmasını Chery firmasıyla birlikte geliştirmişler. Aito'nu Seres, Chongqing'in Seres firmasıyla birlikte yapmışlar. Geleceğin arabaları zarif ve şık. Bu harika topraklarda sergilenir bir bakış. Güçlü motorlar, sessiz sürüşler, yenilik. Evet dostlar bu da Aito M9 modeli. İçinde böyle kocaman bir ekran mevcut. 1, 2, bir de hız ölçeği. Neredeyse arabanın ön kısmı monitörden oluşuyor. Xiaoyi 关闭音乐. Yine akıllı bir araba. Arabayla iletişim kurarak komuta verebilirsiniz arabaya. Arabanın arka tasarımı da yine böyle. Bu arabada da böyle bir sinevizyon perdesi yerleştirmişler ortaya. Üst bu şekilde açılıyor. Sinevizyon da tam buraya yerleştirilmiş. Yine rahat bir şekilde film izleyebilirsiniz burada. Kapı tasarımı da bu şekilde dostlar. Ahşap yine burada da mevcut. Ahşap tasarım. Araba arasında bazı benzerlikler var mesela. Sinevizyon perdesi bu Stelato markasında da vardı. Bu Aito M9 modelinde de var. Mesela onda buzdolabı vardı. Bunda yok. Yani bazı ortak özellikleri var. Mesela buna koydukları özelliklerin bazılarını ona koymuşlar. Ona koydukları özelliklerin bazılarını Luxeed markasına koymuşlar. Genel olarak bu arabaların, bu 3 modelin, 3 markanın araba tasarımları birbirine çok benziyor. Bazı ortak özellikleri de mevcut.
Arabanın arka koltukları da bu şekilde yine masaj özelliği, açılıp kapanma özelliği, oturma modu hem de uzanma, yatma artık ne diyorsanız dinleme modu da mevcut. Stelato M9 modelinin arka bagajı da bu şekilde. Çok büyük bir arka bagajı var. Muhtemelen 1500'den fazladır diye düşünüyorum. Bir marka tanıtımı gibi bir video oldu. Umarım video güzel olmuştur. Videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen videoyu beğendiyseniz sizden bir ricam var. Videoya yorum yazmayı ve videoyu beğenmeyi. Kanalı takip etmiyorsanız da kanalı takip ederek bana destek olmuş olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.